Merhaba, The Language Ear, Comprehensible Input for Learners'a hoş geldiniz. Biliyor musunuz, Aziz Sancar'ın Nobel ödülünü aldığı zamanı dün gibi hatırlıyorum. Aa evet. Özellikle ödülünü aldıktan sonra Anıtkabir'e emanet etmesi, o haber beni çok etkilemişti yani. Çok çok anlamlı bir hareketti gerçekten. Unutulmaz. Sadece başarının büyüklüğü değil, taşıdığı anlam da çok derindi bence. Kesinlikle. DNA onarımı mekanizmalarını aydınlatması. Düşünsenize, yani kanser gibi nice hastalığın anlaşılması ve tedavisi için ne kadar temel bir bilgi bu. Tabii hayatın temel kodları üzerine çalışmak. Size de bu tür haberler umut vermiyor mu, böyle şeyler duyduğunuzda? Kesinlikle veriyor. O jesti gerçekten unutulmazdı. Bir de şey var tabii. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türkiye doğumlu bilim insanı olması. Evet, o da ayrı bir gurur kaynağı. Hı hı. Bu tür kabuller yapılan işin evrensel değerini ve etkisini gösteriyor aslında. DNA'mızdaki o minicik hataların nasıl onarıldığını anlamak, yaşamın en temel sırlarından birine vakıf olmak gibi bir şey bu. Doğru. Ve bu bilgi birikimi sayesinde tıp bugün çok daha ileriye gidebiliyor. Yani bu hepimizin hayatına dokunuyor bir şekilde. Geçmişe baktığımızda da benzer bir etkiyi şeyde görüyoruz sanki, Cahit Arf'ta. Aa evet, Cahit Arf. Lisedeyken matematik derslerinde adı geçerdi Arf sabiti diye. Evet hatırladım. O zamanlar tam ne olduğunu anlamasak da bir Türk matematikçinin adının uluslararası literatürde böyle yer etmesi insanı meraklandırıyordu, bir gurur veriyordu yani. Kesinlikle. Sonradan öğrenince topoloji gibi, düğüm teorisi gibi alanlarda ne kadar önemli bir kavram olduğunu fark ettim. Yani matematiğin o soyut dünyasına bıraktığı kalıcı bir imza resmen. Çok doğru bir nokta. Tıpta da benzer bir durum, mesela Hulusi Behçet için geçerli. Evet, Behçet hastalığı. Kendi adıyla anılan hastalığı tanımlaması. Bugünkü teknolojik imkanlar yokken, sadece dikkatli gözlemlerle kan damarlarını etkileyen bu karmaşık ve kronik hastalığı tarif edebilmesi, İnanılmaz bir şey o dönem için. gerçekten inanılmaz bir adanmışlık ve gözlem gücü gerektirmiş olmalı. Sizce de o dönemki kısıtlı imkanlarla bu inanılmaz değil mi? Kesinlikle öyle. İsminin dünya tıp literatürüne geçmesi de bu çabanın bir nevi takdiri gibi. Bir de Feza Gürsey var tabii. Evet, fizik. Evrenin yapı taşlarını, o atom altı parçacıkların sırlarını anlamaya çalışan bir isim. Teorik fizik, yani pek çoğumuz için gerçekten uzak ve karmaşık bir alan. Oldukça soyut, evet. Ama Gürsey'in simetri prensipleri üzerine çalışmaları, doğanın temel kuvvetlerini birleştirme yönündeki çabaları bilimin sınırlarını ne kadar zorladığını gösteriyor. Hı. Bu teorik çalışmaları olmadan bugün o büyük deneylerin de zemini olmazdı belki de. İşte tam da bu noktada uluslararası işbirliklerinin önemi ortaya çıkıyor sanki. Evet, bağlantı kurmak lazım. Mesela Türkiye'nin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, or as it's known internationally, the European Organization for Nuclear Research, ortak üye olması. Evet, bu önemli bir adım. Bu sadece prestij meselesi değil tabii. Aynı zamanda oradaki devasa bilgi birikimine ve teknolojiye erişim demek. Genç araştırmacılar için Feza Gürsey gibi isimlerin açtığı yolda ilerlemek için büyük bir fırsat sunuyor. Evet, hatta bunun somut bir örneğini geçenlerde duydum. Çok da gururlandım açıkçası. Neymiş o? Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, tam da bu bahsettiğimiz Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki bir parçacık fiziği yarışmasında dünya birincisi olmuşlar. Harika. Ve kendi deneylerini orada yapma hakkı kazanmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Lise öğrencileri. İnanılmaz güzel bir haber bu. Gerçekten muazzam. Böylesine büyük bir platformda bu başarıyı göstermeleri, bu gençlere ne gibi kapılar açılabileceğini, potansiyellerini nasıl ortaya çıkarabileceğini gösteriyor, değil mi sizce de? Kesinlikle. Büyük bir ilham kaynağı diğer gençler için de. Tabii bir de yurt dışında yaşayan, bilime önemli katkılar sunan insanlarımız var. Evet, o konu da var. Hatırlarsınız belki birkaç yıl önceki o büyük küresel sağlık olayında tüm dünyanın gözü oradayken çözüm arayışlarının merkezinde çok tanıdık soyadlı iki bilim insanının ismini duymak. Evet. Çok garipti değil mi? İnsan hem bir şaşkınlık yaşıyor hem de ister istemez bir bağ hissediyor. Aynen öyle. O zor zamanlarda bilimin ön saflarında yer almaları, yani küresel etkimizi de gösteriyor aslında. Çok haklısınız. Bireysel başarılar, uluslararası işbirlikleri, bunlar çok değerli ama bu çabaları destekleyen kurumsal yapılar da kritik sanırım. Olmazsa olmaz.
Mesela TÜBİTAK, yani Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Evet, TÜBİTAK. Yıllardır Türkiye'de bilimi, teknolojiyi desteklemek, araştırmalara fon sağlamak, gençleri teşvik etmek gibi çok önemli bir misyonu var. Tabii canım, temel direklerden biri. Bu tür kurumlar olmadan bireysel dehanın yeşermesi, projelerin hayata geçmesi çok daha zor olurdu herhalde. O altyapıyı kurmak gerekiyor sonuçta. Aynen öyle. Yani geçmişten gelen güçlü bir miras var, onu görüyoruz. Diaspora önemli katkılar sağlıyor. Hı hı. Gençler büyük bir heyecanla bilime yöneliyor, işte bu lise örneğindeki gibi. Evet. Ve kurumlar da TÜBİTAK gibi bu süreci destekliyor. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde Türkiye'nin bilimdeki geleceği adına umutlanmamak elde değil sanki. Evet, evet. Bu sizin için de geleceğe dair iyimser bir tablo çizmiyor mu? Kesinlikle çiziyor. Kim bilir şu an hangi okul laboratuvarında, hangi kütüphane köşesinde bir bilim yolculuğu başlıyordur. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. The Language Year.